8. Bürhan. Gel ey nefsim gibi kendini akıl zanneden akılsız arkadaş. Şu saray-ı muhteşemin sahibini tanımak istemiyorsun. Halbuki her şey onu gösteriyor, ona işaret ediyor, ona şehadet ediyor. Bütün bu şeylerin şehadetini nasıl tekzip ediyorsun? Öyleyse bu sarayı da inkar et ve alem yok, memleket yok de ve kendini de inkar et, ortadan çık. Yahut aklını başına al, beni dinle. İşte bak, şu saray içinde bulunan ve memleketi ihata eden yeknesak unsurlar, madenler var. Haşiye 14. Unsurlar, madenler ise pek çok muntazam vazifeleri bulunan ve izni Rabbani ile her muhtacın imdadına koşan ve emri ilahi ile her bir yere giren, medet veren ve hayatın levazımatını yetiştiren ve zihayatı emziren ve masnuat-ı ilahiyenin nescine, nakşına menşe ve müvellit ve beşik olan hava, su, ziya, toprak unsurlarına işarettir. Adeta memleketten çıkan her şey o maddelerden yapılıyor. Demek o maddeler kimin mülkü ise bütün ondan yapılan şeyler de onundur. Tarla kimin ise mahsulat da onundur. Deniz kimin ise içindekiler de onundur. Hem bak bu dokunan şeyler, bu nesc olunan münakkaş kumaşlar bir tek maddeden yapılıyor. O maddeyi getiren, ihzar eden ve ip haline getiren elbette bilbedahe birdir. Çünkü o iş iştirak kabul etmez. Öyleyse bütün nesc olunan sanatlı şeyler ona mahsustur. Hem de bak, bu dokunan, yapılan şeylerin her bir cinsi bütün memleketin her tarafında bulunuyor. Bütün ebnai cinsleriyle öyle intişar etmiş, beraber olarak birbiri içinde bir tarzda, bir anda yapılıyor, nesçediliyor. Demek bir tek zatın işidir, bir tek emirle hareket ediyor. Yoksa böyle bir anda, bir tarzda, bir keyfiyette, bir heyette ittifak ve muvafakat muhaldir. Öyleyse bu sanatlı şeylerin her birisi o gizli zatın bir ilannamesi hükmünde onu gösteriyor. Güya her bir çiçekli kumaş, her bir sanatlı makine, her bir tatlı lokma, o muciz nüma zatın birer sikkesi, birer hatemi, birer nişanı, birer turrası hükmünde, lisan hal ile her birisi der: ben kimin sanatıyım, bulunduğum sandıklar ve dükkanlar da onun mülküdür. Ve her bir nakış der, beni kim dokudu ise, bulunduğum top da onun dokumasıdır. Her bir tatlı lokma der, beni kim yapıyor, pişiriyorsa, bulunduğum kazan dahi onundur. Her bir makine der, beni kim yapmış ise, memlekette intişar eden bütün emsalimi de o yapıyor ve bütün memleketin her tarafında bizi yetiştiren odur. Demek memleketin maliki de odur. Öyleyse bütün bu memlekete, bu saraya malik kimse, o bize malik olabilir. Mesela nasıl miriye mahsus tek bir palaska veyahut bir tek düğmeye malik olmak için onları yapan bütün fabrikalara malik olmak lazımdır ki onlara hakiki malik olsun. Yoksa o boş boğaz başıbozuktan miri malıdır diye elinden alınıp tecziye edilir. Elhasıl nasıl bu memleketin anasırı memlekete muhit birer maddedir. Onların maliki de bütün memlekete malik bir tek zat olabilir. Öyle de bütün memlekette intişar eden sanatlar birbirine benzediği ve bir tek sikke izhar ettikleri için bütün memleket yüzünde intişar eden masnular her bir şeye hükmeden tek bir zatın sanatları olduğunu gösteriyorlar. İşte ey arkadaş, madem şu memlekette yani şu saray-ı muhteşemde bir birlik alameti vardır, bir vahdet sikkesi var. Çünkü bir kısım şeyler bir iken ihatası var. Bir kısım müteaddit ise fakat birbirine benzediği ve her tarafta bulunduğu için bir vahdet-i nev'iye gösteriyor. Vahdet ise bir vahidi gösterir. Demek ustası da, maliki de, sahibi de, sani'i de bir olmak lazım gelir. Bununla beraber sen buna dikkat et ki bir perde-i gayiptan kalınca bir ip çıkıyor. Haşiye 15.
Kalınca bir ip, meyvedar ağaca, binler ipler ise dallarına ve ipler başındaki elmas, nişan, ihsan, hediyeler ise çiçeklerin aksamına ve meyvelerin envaına işarettir. Bak sonra binler ipler ondan uzanmış. Her bir ipin başına bak. Birer elmas, birer nişan, birer ihsan, birer hediye takılmış. Herkese göre birer hediye veriyor. Acaba bilir misin ki böyle garip bir gayb perdesinden böyle acip ihsanatı, hedayayı şu mahluklara uzatan zatı tanımamak, ona teşekkür etmemek ne kadar divanece bir harekettir. Çünkü onu tanımazsan bil mecburiye diyeceksin ki bu ipler uçlarındaki elmasları, sair hediyeleri kendileri yapıyorlar, veriyorlar. O vakit her ipe bir padişahlık manasını vermek lazım gelir. Halbuki gözümüzün önünde bir desti gaybi o ipleri dahi yapıp o hedayayı onlara takıyor. Demek bütün bu sarayda her şey kendi nefsinden ziyade o muciz nüma zatı gösteriyor. Onu tanımazsan bütün bu şeyleri inkar etmekle hayvandan 100 derece aşağı düşeceksin. 9. Bürhan. Gel ey muhakemesiz arkadaş, sen şu sarayın sahibini tanımıyorsun ve tanımak da istemiyorsun. Çünkü istibad ediyorsun. Onun acip sanatlarını ve halatını akla sığıştıramadığından inkara sapıyorsun. Halbuki asıl istibad, asıl müşkilat ve hakiki suubetler ve dehşetli külfetler onu tanımamaktadır. Çünkü onu tanısak, bütün bu saray, bu alem bir tek şey gibi kolay gelir, rahat olur. Bu ortadaki ucuzluk ve mevzuliyete medar olur. Eğer tanımazsak ve o olmazsa, o vakit her bir şey bütün bu saray kadar müşkilatlı olur. Çünkü her şey bu saray kadar sanatlıdır. O vakit ne ucuzluk ve ne de mevzuliyet kalır. Belki bu gördüğümüz şeylerin birisi değil elimize, hiç kimsenin eline geçmezdi. Sen yalnız şu ipe takılan tatlı konserve kutusuna bak. Haşiye 16. Konserve kutusu, kudret konserveleri olan kavun, karpuz, nar, süt kutusu, Hindistan cevizi gibi rahmet hediyelerine işarettir. Eğer onun gizli matbahay muciz nümasından çıkmasaydı, şimdi 40 parayla aldığımız halde 100 liraya alamazdık. Evet, bütün istibat, müşkilat, suubet, helaket, belki muhaliyet onu tanımamaktadır. Çünkü nasıl bir ağaca, bir kökte, bir kanunla, bir merkezde hayat veriliyor, binler meyvelerin teşekkülü bir meyve gibi suhulet peyda eder. Eğer o ağacın meyveleri ayrı ayrı merkeze ve köke, ayrı ayrı kanunla rapt edilse, her bir meyve bütün ağaç kadar müşkilatlı olur. Hem nasıl bütün ordunun teçhizatı bir merkezde, bir kanunda, bir fabrikadan çıksa, kemiyetçe bir neferin teçhizatı kadar kolaylaşır. Eğer her bir neferin ayrı ayrı yerlerde teçhizatı yapılsa, alınsa, her bir neferin teçhizatı için bütün ordunun teçhizatına lazım fabrikalar bulunması lazımdır. Aynen bu iki misal gibi, şu muntazam sarayda, şu mükemmel şehirde, şu müterakki memlekette, şu muhteşem alemde, bütün bu şeylerin icadı bir tek zata verildiği vakit o kadar kolay olur, o kadar hiffet peyda eder ki, gördüğümüz nihayetsiz ucuzluğa ve mevzuliyete ve sehavete sebebiyet verir. Yoksa her şey o kadar pahalı, o kadar müşkilatlı olacak ki, dünya verilse birisi elde edilemez. 10. Bürhan. Gel ey bir parça insafa gelmiş arkadaş. 15 gündür biz buradayız. Haşiye 17. 15 gün, sinni teklif olan 15 seneye işarettir. Eğer şu alemin nizamlarını bilmezsek, padişahını tanımazsak, cezaya müstehak oluruz. Özrümüz kalmadı. Zira 15 gün, güya bize mühlet verilmiş gibi, bize ilişmiyorlar. Elbette biz, başıboş değiliz. Bu derece nazik sanatlı, mizanlı, letafetli, ibretli masnular içinde hayvan gibi gezip bozamayız. Bize bozdurmazlar. Şu memleketin haşmetli malikinin elbette cezası da dehşetlidir.
O zat ne kadar kudretli, haşmetli bir zat olduğunu şununla anlayınız ki, şu koca alemi bir saray gibi tanzim ediyor, bir dolap gibi çeviriyor. Şu büyük memleketi bir hane gibi hiçbir şey noksan bırakmayarak idare ediyor. İşte bak, vakit be vakit bir kabı doldurup boşaltmak gibi şu sarayı, şu memleketi, şu şehri kemali intizamla doldurup, kemali hikmetle boşalttırıyor. Bir sofrayı da kaldırıp indirmek gibi, koca memleketi baştan başa, çeşit çeşit sofralar. Haşiye 18. Sofralar ise, yazda zeminin yüzüne işarettir ki, yüzer taze taze ve ayrı ayrı olarak matbaha-i rahmetten çıkan rahmani sofralar serilir, değişirler. Her bir bostan bir kazan, her bir ağaç bir tablacıdır. Bir desti gaybi tarafından kaldırır, indirir tarzında mütenevvi yemekleri sıra ile getirip yedirir. Onu kaldırıp başkasını getirir, sen de görüyorsun ve aklın varsa anlarsın ki o dehşetli haşmet içinde hadsiz sehavetli bir kerem var. Hem de bak ki o gaybi zatın saltanatına, birliğine bütün bu şeyler şehadet ettiği gibi, öyle de kafile kafile arkasından gelip geçen o hakiki perde perde arkasından açılıp kapanan bu inkılaplar, bu tahavvülatlar, o zatın devamına, bekasına şehadet eder. Çünkü zeval bulan eşya ile beraber esbapları dahi kayboluyor. Halbuki onların arkasından onlara isnat ettiğimiz şeyler tekrar oluyor. Demek o eserler onların değilmiş, belki zevalsiz birinin eserleriymiş. Nasıl ki bir ırmağın kabarcıkları gidiyor, arkasından gelen kabarcıklar gidenler gibi parladığından anlaşılıyor ki onları parlattıran daimi ve yüksek bir ışık sahibidir. Öyle de bu işlerin süratle değişmesi, arkalarından gelenlerin aynı renk alması gösteriyor ki zevalsiz, daimi bir tek zatın cilveleridir, nakışlarıdır, ayneleridir, sanatlarıdır. 11. Bürhan. Gel ey arkadaş, şimdi sana geçmiş olan 10 bürhan kuvvetinde kat'i bir bürhan daha göstereceğim. Gel bir gemiye bineceğiz. Haşiye 19. Gemi tarihe ve cezire ise asr-ı saadete işarettir. Şu asrın zulümatlı sahilinde mimsiz medeniyetin giydirdiği libastan soyunup, zamanın denizine girip, tarih ve siyer sefinesine binip, asr-ı saadet ceziresine ve Ceziretül Arap meydanına çıkıp, Fahri Alemi aleyhissalatu vesselam iş başında ziyaret etmekle biliriz ki, o zat o kadar parlak bir bürhan-ı tevhiddir ki, zeminin baştan başa yüzünü ve zamanın geçmiş ve gelecek iki yüzünü ışıklandırmış, küfür ve dalalet zulümatını dağıtmıştır. Şu uzakta bir cezire var, oraya gideceğiz. Çünkü bu tılsımlı alemin anahtarları orada olacak. Hem herkes o cezireye bakıyor, oradan bir şeyler bekliyor, oradan emir alıyorlar. İşte bak gidiyoruz. Şimdi şu cezireye çıktık, bak pek büyük bir içtima var. Şu memleketin bütün büyükleri buraya toplanmış gibi mühim ihtifal görünüyor. İyi dikkat et. Bu cemiyeti azimenin bir reisi var. Gel daha yakın gideceğiz. O reisi tanımalıyız. İşte bak ne kadar parlak ve 1000'den ziyade nişanları var. Haşiye 20. 1000 nişan ise ehli tahkik yanında 1000'e bali olan mucizat-ı Ahmediye'dir aleyhissalatu vesselam. Ne kadar kuvvetli söylüyor, ne kadar tatlı bir sohbet ediyor. Şu 15 gün zarfında bunların dediklerini ben bir parça öğrendim, sen de benden öğren. Bak o zat, şu memleketin muciznüma sultanından bahsediyor. O sultan-ı zişan beni sizlere gönderdi söylüyor. Bak öyle harikalar gösteriyor, şüphe bırakmıyor ki bu zat o padişahın bir memuru mahsusudur. Sen dikkat et ki bu zatın söylediği sözü değil yalnız şu ceziredeki mahluklar dinliyorlar, belki harikulade suretinde bütün memlekete işittiriyor. Çünkü uzaktan uzağa herkes buradaki nutkunu işitmeye çalışıyor. Değil yalnız insanlar dinliyor, belki hayvanlar da, hatta bak dağlar da onun getirdiği emirlerini dinliyorlar ki yerlerinden kımıldanıyorlar.
Şu ağaçlar işaret ettiği yere gidiyorlar. Nerede istese su çıkarıyor. Hatta parmağını da bir ab-ı kevser memesi gibi yapar. Ondan ab-ı hayat içiriyor. Bak, şu sarayın kubbe-i âlisinde mühim lamba, Haşiye 21, mühim lamba, kamerdir ki, onun işaretiyle iki parça olmuş. Yani, Mevlana Camii'nin dediği gibi, hiç yazı yazmayan o ümmi zat, parmak kalemiyle sayfe-i semavide bir elif yazmış, 1.40'ı 2.50 yapmış. Yani şaktan evvel 40 olan mime benzer, şaktan sonra 2 hilal oldu, 50'den ibaret olan 2 nuna benzedi. Onun işaretiyle bir iken ikileşiyor. Demek bu memleket bütün mevcudatıyla onun memuriyetini tanıyor. Onu gaybi bir zat-ı muciznümanın en has ve doğru bir tercümanıdır. Bir dellal-ı saltanatı ve tılsımının keşşafı ve evamirinin tebliğine emin bir elçisi olduğunu biliyor gibi onu dinleyip itaat ediyorlar. İşte bu zatın her söylediği sözü etrafındaki bütün aklı başında olanlar evet, evet doğrudur derler, tasdik ederler. Belki şu memlekette dağlar, ağaçlar, bütün memleketleri ışıklandıran büyük nur lambası, Haşiye 22, büyük bir nur lambası güneştir ki, arzın şarktan geri dönmesiyle yeniden güneşin görünmesi, kucağında Peygamberin aleyhissalatu vesselam yatmasıyla ikindi namazını kılmayan İmam-ı Ali radıyallahu anh, o mucizeye binaen ikindi namazını edaen kılmış. O zatın işaret ve emirlerine baş eğmesiyle, evet, evet, her dediğin doğrudur derler. İşte ey sersem arkadaş, şu padişahın hazine hassasına mahsus 1000 nişan taşıyan şu nurani ve muhteşem ve pek ciddi zatın bütün kuvvetiyle, bütün memleketin ileri gelenlerinin taht-ı tasdikinde bahsettiği bir zat-ı muciznümadan ve zikrettiği evsafından ve tebliğ ettiği evamirinde hiçbir vecihle hilaf ve hile bulunabilir mi? Bunda hilaf-ı hakikat kabilse, şu sarayı, şu lambaları, şu cemaati hem vücutlarını hem hakikatlarını tekzip etmek lazım gelir. Eğer haddin varsa buna karşı itiraz parmağını uzat, gör. Nasıl parmağın bürhan kuvvetiyle kırılıp senin gözüne sokulacak. 12. bürhan. Gel ey bir parça aklı başına gelen birader. Bütün 11 bürhan kuvvetinde bir bürhan daha göstereceğim. İşte bak, yukarıdan inen ve herkes ona hayretinden veya hürmetinden kemali dikkatle bakan şu nurani fermana bak. Haşiye 23, nurani ferman, Kur'an'a ve üstündeki turra ise icazına işarettir. O 1000 nişanlı zat onun yanına durmuş, o fermanın mealini umuma beyan ediyor. İşte şu fermanın üslupları öyle bir tarzda parlıyor ki, herkesin nazarı istihsanını celbediyor ve öyle ciddi, ehemmiyetli meseleleri zikrediyor ki, herkes kulak vermeye mecbur oluyor. Çünkü bütün bu memleketi idare eden ve bu sarayı yapan ve bu acayibi izhar eden zatın şuunatını, efalini, evamirini, evsafını birer birer beyan ediyor. O fermanın heyeti umumiyesinde bir turray-ı azam olduğu gibi, bak her bir satırında, her bir cümlesinde taklit edilmez bir turra olduğu misillü, ifade ettiği manalar, hakikatlar, emirler, hikmetler üstünde dahi, o zata mahsus birer manevi hatem hükmünde ona has bir tarz görünüyor. Elhasıl, o ferman-ı azam, güneş gibi o zat-ı azamı gösterir, kör olmayan görür. İşte ey arkadaş, aklın başına gelmiş ise bu kadar kafi. Eğer bir sözün varsa şimdi söyle. O inatçı adam cevaben dedi ki, ben senin bu bürhanlarına karşı yalnız derim, elhamdülillah inandım. Hem güneş gibi parlak ve gündüz gibi aydın bir tarzda inandım ki, şu memleketin tek bir Malik-i Zülkemali, şu alemin tek bir sahibi Zülcelali
şu sarayın tek bir Sani Zülcemali bulunduğunu kabul ettim. Allah senden razı olsun ki beni eski inadımdan ve divaneliğimden kurtardın. Getirdiğin bürhanların her birisi tek başıyla bu hakikati göstermeye kâfi idi. Fakat her bir bürhan geldikçe daha revnaktar, daha şirin, daha hoş, daha nurani, daha güzel marifet tabakaları, tanımak perdeleri, muhabbet pencereleri açıldığı için bekledim, dinledim. Tevhidin hakikat-ı uzmasına ve amentü billah imanına işaret eden hikaye-i temsiliye tamam oldu. Fazl-ı Rahman, feyz-i Kur'an, nur-u iman sayesinde tevhid-i hakikinin güneşinden hikaye-i temsiliyedeki 12 bürhana mukabil 12 lem'a ile bir mukaddemeyi göstereceğiz. وَمِنَ اللّٰهِ التَّوْفِيقِ وَالْهِدَايَةِ